Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz eğitmen Burak Dalgül. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Harikayım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Süper. Teşekkür Şimdi şöyle söyleyeyim. Hepimizin derdi olan, hepimizin istediği mutlu olmak. Bir insan zihnini eğiterek mutlu olabilir mi? Öncelikle zihinden başlayalım ki hani üzerine konuştuğumuz konunun ne olduğu hakkında öncelikle bir fikrimiz olsun. Şimdi zihin kavramı soyut bir kavramdır. Dolayısıyla ilk etapta insan bunu net bir şekilde somut gibi tanımlayamaz. Bugün yaşadığımız çağda teknolojik gelişmelerimizi baz alırsak mesela bugün üretmiş olduğumuz o koskocaman devasal uçakları aslında kuşlara bakarak, kuşları modelleyerek icat edebildik. Buradaki en kritik sorulardan bir tanesi şu ki uçakların gelişmesine de yardımcı olan teknoloji bilgisayar teknolojisidir. Peki bilgisayarları insanoğlu üretirken neyi modelledi? Asıl soru tam olarak bu. Aslında bilgisayarı üretebilmek için insanoğlu kendisini modelledi. Bilgisayarın var olabilmesi için iki tane şeye ihtiyaç vardır. Birisi donanım, diğeri yazılım. Donanım bizim kasa olarak gördüğümüz, dokunduğumuz her şeydir ve somut bir tanımdır. Yazılım ise soyut bir kavramdır. Herhangi bir şekilde bunu gösteremeyiz, göremeyiz veya tanımlayamayız. Aslında insanoğlu kendisini modellerken fiziksel bedenimiz bizim donanımımızdır. Ve yazılımımız yani zihnimiz eşittir yazılımımızdır. Dolayısıyla zihnimiz bizim yazılımımızdır ve bizim aynı zamanda doğuştan sahip olduğumuz algılama aracımızdır. Peki neyi algılıyoruz zihin aracımızda? Kendi yarattığımız gerçekliği. Birçok insan gerçekliğin bir tane olduğunu düşünse de aslında gerçeklik kişiye özeldir. Dünyada şu an 8 milyar insanın var olduğunu düşünürsek 8 milyar tane gerçeklik vardır. Ve mutluluk gibi tanımlar da aslında yine zihnen tanımladığımız kavramlardır. Yani dolayısıyla mutluluk soyut bir kavramdır. Ve mutluluğu yaratan şey aslında zihni bir durum halidir. İnsanlar mutluluğu duygu zanneder. Halbuki mutluluk duygu değildir, bir haldir. Mutlu olma halidir. Ve bir insan ancak zihnini eğiterek zihnen yaratabileceği mutluluk kavramını hayat içerisinde deneyimleyebilir. Yoksa afaki tanımlarla belli bir süre mutlu olduğunu düşünen, belli bir süre sonra mutsuz olduğunu düşünen ve bunu hisseden insanlar olarak hayatlarına devam eder ki dünya insanına bakarsak da şu an genel olarak 8 milyar nüfusa %98 veya 99 gibi büyük bir kitle ve büyük bir yüzde aslında mutluluğu hep kendisinin dışındaki şeylerde arayan kitledir. Mutluluk zihnen bir kavramdır. Dolayısıyla ancak bir insan zihnini eğiterek mutluluğu gerçek anlamda deneyimlenebilir. Cem Yılmaz'ın bu konuda çok güzel bir esprisi var. Tabii ki bunu espri maksatlı kullanıyor. Mutluluk içimizde gibi. Aslında daha çok mutluluk zihnimizde. Çünkü mutluluğu tanımlayan şey aslında zihnimizdir. İnsanlar zihin eğitimini şöyle zanneder. İşte zihnimizi kontrol etmek, düşüncelerimizi, duygularımızı kontrol altına almak. Böyle bir şey değildir zihin eğitimi. Herhangi bir şeyi kontrol ederek veya bir şeyden kaçınarak hayat içerisinde hiçbir yere bir insan varamaz. Bunu da kişi kendi hayatında bir şeyleri kontrol etmeye çalışırken veya ondan kaçındığı zamanları şöyle bir dönüp baksa aslında hiçbir şeyi kontrol edemediğini fark eder. Bir insan hayatta hiçbir şeyi kontrol edemez. Eğer hayatınızda herhangi bir süreci kontrol ettiğinizi düşünüyorsanız, buna mutluluk da dahil, mutluluğu kontrol etmekle alakalı. Tekrar baktığınızda aslında hiçbir şeyi kontrol etmediğinizi fark edebilirsiniz kolaylıkla ve bundan sonra da hayatınızda hiçbir şeyi kontrol edemeyeceksiniz. Ama eğitebileceğimiz bir tane zihin var ortada. Evet, doğru. Bu şekilde cevaplayabilirim. Evet. Şöyle bir durum var. Genelde başarılı insanlar da oluyor. Ama bazen özgüven eksikliği, kendini daha değersiz hissetme, çok güzel işler yapsa da başarısızlık hissi duyan kişiler var. Bunlara ne önerebiliriz? Şimdi insanlar bu kavramları birbirinden ayrı zannediyor. Yani özgüven, değer, eğer kendini değersiz hissediyorsa özdeğeri düşüktür, onun sonucu değersizliktir. Peki güven, eğer kendine güvenmiyorsa özgüveni eksiktir, o zaman özgüvenle alakalı kişinin konusu vardır. Aslında bu şekilde değil tam olarak. Çünkü güven ve değer de soyut kavramlardır. Bu nedenle zihni tanımlardır. İnsanlar güveni alıp verilecek bir şey zanneder. Halbuki güven alıp verilen bir şey değil, aksine kişi tarafından yaratılan bir şeydir. Bir insan eğer sorgulamıyorsa, herhangi bir şey kendimize bakarsak bunu çok rahat fark edebiliriz. Sorgulamadığımız bir şeyi anlayamayız. Anlayamadığımız bir şeyi öğrenemeyiz. Öğrenemediğimiz bir şeyi uygulamayız. Peki insanlar bunları yapmadığı zaman ne yapar? O zaman eleştirir, şikayet eder, suçlar, yargılar. Bu inanılmaz kısır bir döngüdür. Bu kısır döngüden çıkış yolu
bir tek çıkış yolu var, o da kişinin zihnine itmesidir. Bir insan gerçek anlamda sorgulamanın ne olduğunu öğrendikten sonra güven kavramını, değer kavramını sorguladığında, örneğin değer, hayat içerisinde kendinizi nerede konumlandırdığınızı bilmek olduğunu fark edersiniz. O zaman zaten değer kavramı gidip bir yerden almanıza gerek yoktur. Veya sizi değerli hissedecek insanlara ihtiyacınız yoktur. Zaten siz kendi değerinizi kendiniz yaratırsınız. Bunun da yolu zihnine itmektir. Eğer bir insan, bu başarı ne olduğu önemli değil. İnsanlar başarıyı daha çok iş hayatında tanımlıyor. Aslında başarı hayatımızın her alanında vardır. Bir insan gerçekten sorgulayıp ne istediğini fark ettiğinde bunu ancak sorgulayarak yapabilir. Yoksa sokaktaki 100 kişiye sorsak gerçekten başarılı olmak istiyor musun dediğimizde herkesin vereceği cevap 100 kişi de evettir. Evet. Peki ne istiyorsun ama gerçekten? Bu sorunun cevabını verebilmek için bir insanın öncelikle sorgulaması ve sorgulamanın ne olduğunu bilmesi gerekir. Sorgulamayı ne olduğunu bildikten sonra ve gerçek anlamda sorguladığında hayat içerisinde başarı olarak tanımladığı herhangi bir şey için sadece özveri gösteriyor olması yeterli. Aslında başarı bir sonuç değildir. Başarı esnasıdır ve keyifli olan budur. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Fatih Sultan Mehmet'in muhteşem bir örneği var. 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş bir kişiden bahsediyoruz. Ve İstanbul'u fethettikten bir hafta sonra Fatih Sultan Mehmet'in ağzından şu cümleler çıkıyor. İstanbul'u fethetmekten öte İstanbul'u fethetme düşüncesi daha güzeldi. Aslında esnasının, yani başarılı veya başarısız olmak bir sonuçtur. Hayat içerisindeki esnası, yani öğrenme süreci, özveri gösterdiğimiz süreç anlamlı ve değerlidir. Bir insan nasıl başarıyı hayatın her alanında gerçek anlamda deneyimleyebilir? Zihni bir tanım olduğu için ancak zihnine iterek. Bu şekilde cevaplayabilirim. Evet. Peki şimdi kişiye göre değişir ama herkesin bir korkuları vardır. Her insanın korkuları vardır. Bu korku neden kaynaklanır ya da bu korkuları nasıl yenebiliriz? Muhteşem bir soru öncelikle. Şimdi insanlara sorsak nedir bu hayattaki korkuların dediğimizde korkusunu kendisine göre tespit ettiği ne varsa hepsini söyler. Peki neden korkuyorsun desek korkusuyla alakalı eğer tanımladığı, öyle olduğunu düşündüğü bir şey varsa onu da anlatır. Peki korku nedir diye sorsak cevap yok. Çünkü hiç kimse korkunun ne olduğunu sorgulamaz. Sadece korkuyla alakalı ilgili düşüncelerini ve duygularını tanımlar. Gerçekte bir insan korkunun ne olduğunu bilse, akabinde sahip olduğu veya kendisinin yarattığı bu korkuları nasıl aşacağı bilgisine sahip olsa korkularını kolaylıkla yenebilir miydi? Cevap çok net, kesinlikle evet. Aslında korkularla alakalı en büyük konumuz da burada. Gerçekte korkunun ne olduğunu bilmiyoruz. Korkunun var olma sebebi gerçek anlamda konuyla ilgili kişinin bilgiye sahip olmamasıdır. Kendimiz üzerinden gidersek herhangi bir şeyden korktuğunuzda içerisindeki bilgi eksikliği kişiyi korkuya götürür. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Bildiği bir şeyden korkmaz. Mesela profesyonel bir işini yapan kişi, örnek veriyorum bir doktor veya bir pilot. Herhangi bir emergency durum yaşadığında korku duygusunu deneyimlemek yerine ne yapacağını bildiği için süreç içerisinde kalır. Ve korku devreye girmesi için bir boşluk yoktur zihinde. Dolayısıyla kişi yapması gereken, yapmayı tercih ettiği şeyi yapar. Hayat içerisinde korku ne olursa olsun, bütün korkuları belli başlık altına toplarsak aslında bütün korkuların altındaki tek sebep vardır. Bilinmezliktir ve belirsizliktir. Bunu da tek çatı altına şunu toplayabiliriz. İnsanlar aslında gelecek kaygısından dolayı korkular yaratır. Ölüm korkusu dahi buna altındadır tam olarak. Ölümü bile bir insan sorgulamadığı takdirde konu hakkında bir fikri yoktur. Aslında hayat bir deneyimden ibarettir. En başındaki söylemiş olduğum şeyi tekrar edeceğim. Hayattaki en değerli, doğuştan sahip olduğumuz aracımız zihin aracımızdır. Çünkü zihin aracımız algılama aracımızdır. Herhangi bir korkuyu tanımlarken anlamlandırma biçimimiz kendi gerçekliğimizde o korkuyu yaratır. Dolayısıyla aslında korkuyu bile biz zihnen yaratıyoruz. Mesela sorsak, bu bardağı görüyorum şu an. 5 duyum organımdaki görme organımda. Dokunduğum takdirde hissediyorum. 2 duyumda karşılığı var. Vurduğum takdirde ses çıkartıyor. 3 duyuda karşılığı var. Peki bana birisi korkuyu göstersin. Korku nerede? Fiziksel olarak. 5 duyumuzda hiçbir karşılığı yok. Korku insanın zihninde var. Ve bir insan ancak zihnini eğittiği takdirde korkuların içinden kolaylıkla geçer. Korkularla savaşarak veya korkudan kaçarak, korku ne olursa olsun bir yere varamazsınız. Bunu da varamayacağınızı kişi kendi hayatındaki bundan önceki deneyimlerine baksa o korkunun üstüne gittiğinde veya korkudan kaçındığında hiçbir yere varamadığını kendisi zaten görecektir. Korku ne olursa olsun tek çıkış kapısı zihne eğitmektir. Bu şekilde cevaplayabilirim. Süper hocam.
Keyifle. Negatif düşüncelerimizden nasıl kurtulabiliriz? Evet, kurtulmak. Farkındaysanız zaman kaçınma durumu geldi. Şimdi insanlar bir durumu hep sürekli ikilik sistemle tanımlar. İkilik sistem. Bütün dünya dilleri ikilik sistemi üzerine kuruludur. Bunun ismini daha net bir şekilde tanımlarsak dualite, yani ikilem, ikilik. Bütün dilimizdeki sıfatlara bakalım. İyi, kötü, doğru, yanlış, olumlu, olumsuz, negatif, pozitif, haklı, haksız. Niye 3 yok? 3 nerede? Negatif ve pozitif tanımlamak da tam olarak bundan kaynaklı. İkilik sistem içerisinde mod 2'de 3. seçenek hiçbir şey yoktur. Zihnini eğiten bir insan çıkış kapısını 3. seçeneğe yaratır. Dolayısıyla aslında düşünceler olumlu veya olumsuz, negatif veya pozitif değildir. Yani mesela şöyle bir soru soralım. Bu bardak negatif midir, pozitif midir? Veya bu bardak iyi midir, kötü müdür? Bu bardak hakkında yapacağımız bütün düşüncelerimizin ifadesi bir yorumdan ibarettir. Aslında düşünceler negatif veya pozitif olamaz. Ama eğer akıl aracılığıyla sorgularsak şunu diyebiliriz. Akıl faydayla çalışır ve bu faydanın menfaat çıkar beklentinin dışında bir tanımdır. Dolayısıyla herhangi bir düşüncenin içerisinde fayda yoksa öncelikle kendimize. O zaman bu düşünce bize faydalı bir düşünce değildir. Peki bir insan nasıl düşüncelerini, duygularını dönüştürebilir? Hatta düşünceleri dönüştüren bir insan duygularını dönüştürür. Doğal bir şekilde bu birbiriyle eşgüdümlü çalışır. Bunun doğal bir sonucu olarak da davranışlara yansır. O zaman insanın davranış dönüşümü başlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Düşünce, duygular da aslında soyut tanımlardır. Yani düşünceyi dokunamayız, göremeyiz. Bu yüzden zihin aracımızı eğittiğimiz takdirde herhangi bir şekilde üzerine konuşacak olumlu veya olumsuz düşünce, olumlu olumsuz duygu kalmaz. O zaman kişi hangi düşünceyi nasıl düşüneceğini ve o düşünceyi nasıl sorgulayacağını kendisi karar verir. Şöyle düşünün, insanlar zihinlerini eğitmediği takdirde ne olur? Zihin patron olur, arabanın direksiyonuna geçer, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya sizi dolaştırır. Hayatınızda sonsuz tane konu var eder. Sonra siz de kişi de şikayet eder. Ya ama işte bunlar var, bunlar hep benim başıma geliyor. Niye böyle oluyor, şöyle oluyor, bu iyi, bu kötü. Zaten insanlar, ülke, ekonomi gibi hikayeler yaratır. Kişi zihnini eğittiği zaman kendi hayatının direksiyonuna geçer, gitmek istediği yönde, istediği mesafede, istediği şekilde ilerler. İşte konu tam olarak budur. Hocam, çok yakın zamanda deprem yaşayan biri olarak da sormak istiyorum aslında. Deprem sonrası oluşabilen bu travma yaşayan insanlar için neler yapılabilir? Öncelikle az önce de ifade ettiğim gibi hayatımızdaki her şeyi algılayan biziz ve algıladığımız araç da zihin aracımız. Şimdi öncelikle deprem gibi bir konuyu sorgularsak gerçek anlamda şunu fark ederiz. Herhangi bir şekilde doğal afetler insanı öldürmez. Biz doğal afete eğer gerçekli, gerekli sorgulama yaparsak o zaman doğal afette nasıl uyumlu yaşayacağımızdan bahsedebiliriz. Hayatı idame dersinin ilk konusu şudur. Doğayla mücadele edilmez. Doğayla uyum içerisinde yaşanır. Şimdi bir olay olduktan sonra biz olayın sonucundaki yaşanan etkilere bakarsak konuyu tam olarak sorgulamadığımız için sadece bu konuyla alakalı derinden üzücü duyguları deneyimleriz ve bununla beraber de o düşüncelerimiz akabinde gelir. Dolayısıyla doğayla mücadele etmek yerine nasıl doğayla içerisinde uyum bir şekilde yaşadığımızı sorgularsak deprem yaşamadan öncesinde hayatımızda daha fayda sağlayacak kararlar alabiliriz ve bunu uygulayabiliriz. Tabii ki şu an için gerçek anlamda hepimizin üzüldüğü ve çok acı dolu bazı deneyimler yaşadık ki tarih süreci içerisinde aslında tekrar eden süreçler bunlar. Peki bu süreçten sonra nasıl bir insan gerçek anlamda hayatına devam edebilir? Daha faydalı, daha akılcı ve sağlıklı duygularla, düşüncelerle beraber. Bu depremi beraber yaşadıktan sonra tabii ki hepimiz çok etkilendik ve bu noktada da birçok arkadaşımızla beraber bu süreçte beraber çalışmalarımız oldu. Mesela bir tane örnek vereyim, çok çarpıcı örneklerden bir tanesi. Bir hanımefendi depremde kızını kaybetti ve kaybettiği süreci ve akabinde de toprağa gömme sürecini nasıl olduğunu birebir kendisi anlattı. Ve bunun sonucunda da hayatı devam edemediğini, o duyguları aşamadığını, onun hep sürekli eksikliğini yaşadığını ifade ederek o sürece başladık. Hayatta bir insan doğuştan sahip olduğu araçların öncelikle ne olduğunu, akabinde bu araçların ne işe yaradığını, daha ötesinde bu araçları nasıl etkin kullanacağını öğrenirse hayat kolaylıkla ilerleyen bir süreçtir. Hayatın içerisinde ne olduğunu o yüzden hiçbir önemi yok. Evet, deprem bu noktada hayatımızda var olan bir süreç ve hanımefendi bu süreci tanımladıktan sonra tam olarak şunu söyledi. Aslında öğrenmek kolaymış.
İnsan öğrenmeyi bıraktığında acı çeker. Ve 2 tane eylem hayatı boyunca bir insan hiçbir zaman deneyimleyemez. Çünkü bitmez bu 2 eylem. Birisi bilmek, ikincisi olmaktır. Eğer bir insan nefes aldığı sürece öğrenme eylemini normali haline getirirse aslında hayatın içerisindeki her anı kolaylıkla deneyimler. O hanımefendinin de deneyimlediği şey buydu. Çünkü yas dediğimiz şeyi kendimize sorsak, sen tuttuğun yas mısın? Hissettiğin ve bedeninde ve zihninde yaşadığın acı mısın sen? Sen başka bir şeysin. Evet, şu an bu bir deneyim. Deneyim iyi veya kötü değildir. Yani şu an bu bardak kırıldığında ne kadar kötü, bardak kırıldı deyip üzülmemiz bizim için bir değil. Evet, duygular bizim için, duyguları deneyimleyeceğiz. Ama önemli olan konuya nasıl baktığımızdır. Biz bardak değiliz, bunu çok net ayırabiliyoruz. Biz duygularımızla deneyimleyen, bunu bir araç olarak kullanan eşsiz, muhteşem ötesi bir canlıyız. Ama işin çok komik tarafı şu, insan muhteşem eşsiz bir canlı. Ama ne kadar komik ki kendisinin ne kadar muhteşem ötesi eşsiz bir canlı olduğundan haberdar değil. Bu şekilde cevaplayabilirim. Evet. Peki videolarınızda her şey senden ötürü diyorsunuz. Kesinlikle. Her şey nasıl bizden ötürü? Hemen şu şekilde anlatayım bunu da. Hayat ilk nefes aldığımız an itibariyle son nefesimize kadar olan süreç içerisinde bir deneyimden ibarettir. İstersek buna yaşam diyelim, hayat diyelim, ömür diyelim, oyun diyelim, ne dersek diyelim. Bu bir deneyimdir. İnsanlar peki bu deneyimde nasıl yol alır? Aslında yaptığımız tercihlerle. Yani şu an aslında bir şey oluyor ve biz bu bir şeyin içindeyiz. Şu an iletişim kuruyoruz. Buradaki şu anki bir şey bu. Biz dinleyen arkadaşlar da, insanlar da bizlerle aslında bir şeye dahil oluyor. İletişim kurma noktasında. Dolayısıyla bu bir tercihtir. Bu tercih deneyimi yaratır. İnsanlar peki tercihleri nasıl yapar? Bir adım daha geri gidersek koşullar içerisinde yaparlar. Koşullar dediğimde dünya insanının %99'u şunu anlar. Dış koşullar. Halbuki bu iç ve dış koşullardır. İnsanlar kendi deneyimini, kendi tercihleriyle yarattığını fark etmediği zaman o zaman dış koşulları eleştirir, suçlar, yargılar. Halbuki bütün süreç iç koşullardır. Yani insanın doğuştan sahip olduğu araçları etkin bir şekilde kullanan, yani iç dünyasının usta olan bir insan, o zaman dış koşullarda ne olduğunu veya ne olmadığının hiçbir önemi yoktur. O zaman dış koşullardan kendi istediği, analiz ettiği, sorguladığı tercihleri yaparak kendi deneyimini yaratır. Yani insanlar coğrafyanın bile kader olduğunu düşünür. Halbuki coğrafya kader değildir. Bunun için sayısız örnekler var. Yani bir Aziz Sancar, hayatına eğer bakarsak dış koşullar değil, kişinin kendi iç koşulları içerisinde yarattığı tercihlerin sonucunda dünyada kimya Nobel ödülünü alabilecek düzeyde bir bilim adamı olduğunu o zaman görebiliriz. Ve bunu o tercih etmiştir. O da tercihinin sonucudur. Hayatta 2 tane şey vardır. Bir, değerli bilgi, 2, özveri. Değerli bilgiye temas eden ve bunun için özveri gösteren, akabinde bu değerli bilgiyi hayatı içerisinde uygulamak için özveri gösteren bir insan bu hayatta yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Daha da büyük bir örnek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu şekilde cevaplayabilirim. Kader tercihlerimizdir o zaman. Yani. Kaderden öte insanın tercihleri kendi deneyimini yarattığı için zaten o yüzden her şey sizden ötürü. Özveri. Kesinlikle özveri işte aynen. Evet. Bu bir zihin kodudur. Çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Aslında size de çok geliyordur. Genelde de çok problem haline gelen bir durum. Hayır diyememek ve bunun sonuçlarıyla karşılaşmak. Hayır diyememek için ne yapmalıyız? Evet, öncelikle şimdi şöyle bir yanılsama var. Bu yine aynı şekilde dünyadaki %90 insanın için geçerli. İletişim konuşmak değildir. İletişim başka bir şeydir. İletişim bir sanattır. Muhteşem, eğlenceli bir oyundur. Konuşmak iletişimin iyisi bile değildir. Bu sadece bir konuşma becerisidir. İletişim içerisinde bir insan gerçek anlamda sorguladığında samimiyetle kendi duygu ve düşüncelerini aktarabileceği eşsiz bir araçtır. Mesela şu an bir bağ kuruyoruz ve aramızdaki kurduğumuz bağın köprüsünü oluşturan şey iletişimdir. Bir insan iletişimin gerçekten ne olduğunu bildiği takdirde ve bu oyun içerisinde kendi samimiyetiyle var olduğunda o zaman iletişim kurmaya başlar. Kendini ifade etme süresi içerisinde ise yani ifadedeki güç belli bir süre sonra kilometre kat ettikçe oluşan bir süreçtir. Bir şeye hayır deme noktasında ise bir insan gerçekten ne istediğini biliyorsa ve iletişimi de bu derecede sağlıklı düzeyde zaten olduğu gibi paylaşıyorsa o zaman mevzu hayır veya evet demek değildir zaten. Mevzu samimiyetle iletişim kurmaktır. Benim bu konudaki fikrim bu. Dediğim Aslında an itibariyle... Sizin konuşmalarınızdan ben şunu çıkartabiliyorum. Çok güzel bir şey. Her zaman bir üçüncü seçenek var.
Olay kesinlikle tam olarak bu. Üçüncü seçenek zihni eğitmektir. Evet, hep özü buraya dönüyor. Aynen öyle. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Muhteşem bir sohbetti. Evet. Çok doyurucu teşekkürler. oldu gerçekten. Karşılıklı çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz eğitmen Burak Dalgül'dü. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.